Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda domateslerimizi aşırı sıcaklardan nasıl koruyabiliriz konularına bir bakalım. Burada şu önemli soru karşımıza çıkıyor. Aşırı sıcaktan domatesler ölebilir mi? Bu pek mümkün değil. Ancak doğru havalandırılması, doğru gölgelendirilmesi, uygun şekilde sulanması ve önümüzdeki günlerde bu durumun ortaya çıkaracağı bazı sorunları şimdiden halledebilmek için doğru gübreler vermek şartıyla domateslerimiz aşırı sıcaklardan etkilenmez. Sadece domates değil, bütün sebze ve meyveler kendilerini aşırı sıcaklara karşı koruyabilirler. Enerjilerini minimum harcarlar ve mümkün olduğunca gövdelerinin içerisindeki nemi korumaya çalışırlar. Genelde pörsümüş, solmuş bir görüntü verir. Bu durum mümkün olduğunca bitkinin kendini güneş ışınlarından koruma refleksidir. Bu durum sizi yanıltmasın. Solmuş bir domates illa su istiyor demek değildir. Şimdi domateslerimizi aşırı sıcaklardan korumak için neler yapacağımız konularını madde madde anlatmaya çalışalım. Sıcak havalarda bitkiler terlemeyi arttırarak hayatta kalmak için kendi gövdelerine su pompalarlar. Toprak içerisindeki suyu sürekli gövdelerinde döndürerek bir şekilde kendini aşırı sıcaklardan korumaya çalışır. Bu gibi durumlarda sulama sıklığını ve miktarını arttırabiliriz. Ancak burada çok dikkatli olmanız gereken bir durum var. Normal sulamanın dışına çıktığınız böyle sistemlerde başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Aşırı sıcak dönemlerde mulçlamayı hararetle tavsiye ederim. Fazla sulama yaptığınız zaman ortaya çıkacak bir takım hatalardan sizi korur. Daha önce yayınladığımız domatesde yandırma nasıl yapılır videosunda sulamayla ilgili çok detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Aşırı sıcakların olduğu dönemler domatesin üzerinde meyvelerin olduğu dönemlere denk geldiyse çok büyük sorun yaşamayız. Ancak çiçeklenmenin yoğun olduğu dönemlere denk geldiyse bu çiçekler döllenmeyecektir. Döllenmeyen çiçeklerde döküleceği için domates almamız çok zorlaşacaktır. Bu nedenle arada domatesleri şöyle bir vibrasyon diyebileceğimiz şekilde sallarsanız tozlaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Hatta sulu boya fırçasıyla çiçeklerin üzerinde şöyle bir gezdirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra sulamayı unutmayın. Aşırı sıcaklarda gölgeleme yapmak bizim için hayati bir önem taşıyabilir. Ticari olarak %40'lık gölgelendirmeler işinize yarayacaktır. Ancak dar imkanlarla bu işi yapıyorsanız bir çarşafı germek bile işinizi görebilir. Hiç olmadı yapraklı dalları koparırsınız, domateslerinizin yanına sokarsınız. Önemli olan burada güneş ışınlarından mümkün olduğunca domatesimizi korumaktır. Sulama konusunda anlatmaya çalıştığımız mulch uygulaması da toprağı gölgelendireceği için mutlaka yapılması gereken uygulamalardan biridir. Ortamın çok sıcak olduğu dönemlerde havalandırma büyük önem taşır. Isı stresi sırasında hava sirkülasyonunu en üst düzeye çıkartmaya çalışın. Bu zamana kadar alt yaprak budamalarını yapmadıysanız büyük sıkıntı çekeceğinizi söyleyebilirim. Aşırı sıcak olduğu dönemlerde domateslerinize gübre vermeyin. Bitkilerin bu dönemde bol suya ihtiyacı vardır. Besin maddesine ihtiyacı yoktur. Ancak çok sulama nedeniyle meyvelerde çatlaklar oluşabilir. Domates neden çatlar videosunda bu konuyu çok detaylı anlatmıştık. Aşırı sıcak dönemlerde sulamayı arttırdığımız zaman kalsiyum ile yapraklardan beslemek çok faydalı olacaktır. Böylece domatesin bağışıklığını desteklersiniz ve meyvelerin çatlamasına karşı koyarsınız. Bu arada sütle suyu karıştırarak kalsiyum gübresi elde edilmez. Bu tarz tavsiyeleri yani kalsiyum ihtiyacı için suyla sütü karıştırıp bitkinin üzerine püskürtün tavsiyelerine çok kulak asmayın. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.